Yunan botunu gördük ki biz aslında ne olacağını biliyorduk. Çünkü yaşadığımız tecrübelerden sebep biz hazırdık da. Çünkü orası henüz belirlenememiş, tam adı koyulamamış bir bölge. Uluslararası su demek de biraz tartışılır. Ancak bunu dahi baz alsak bulunduğumuz alan 6300 yarda, kritik bir bölge. Sınırda. Zaten biz kendimizi her zaman böyle adlandırdık. Biz o bölgelerde hudut bekçiliği de yapıyoruz özüne baktığınızda. Kaldı ki o günkü olay böyle bir şeydi. Ben 1973 doğumluyum. İstanbul'da doğdum ama Gemlik'te 7 yaşından beri balıkçılık yapıyorum. Hem okula gittim hem balıkçılık yaptık. Ama tabii ilkokula gittim, ötesi olmadı bende. Sonrasında oralar artık yetmediğinden 90 senesinde Gökçeada'ya geldik. Gökçeada'da 90'dan beri balıkçılık yapıyorum. Hayatımı onun üzerine kurmuşum. 5 çocuğum var. Tek başıma mücadele edip ailemle geçiniyoruz. Aslında İlker Reis'in özü bu. Gökçeada, Bozcaada, Boğazağızı'nda kurulmuş aslında iki kalemiz. Türkiye'de baktığınızda amaçları da belli. Biz de bu kritik alanda balıkçılık yapıyoruz ki biz Saroz Ağzı'na bakan, bir tarafı Enes, bir tarafı Gökçeada, ortasında Semadirek olan bu alanlarda, sınırlarda avcılık yapıyoruz. Dolayısıyla en iyi verimi orada aldığım için ben oraları tercih ediyorum. Her balıkçının kendi tercihi var avcılıklarında. Benim de tercihim o bölgelerdeki. Bunun haricinde geçmişten de bu konuyla ilgili araştırmalarım, merakım, buranın çok stratejik olduğunu ve bunu gözle de görüyorum. Bir bölgede olup buralarda olmam gerektiğini de hissediyorum. Zaten bu yüzden oralarda olduk hep. Bir kanal açtık. Bu kanal sayesinde kameralara sahip olduk. Çekim bilgisine ulaştık. Yani amacımız tuttuğumuz balıkları ve bu bölgeyi tanıtarak insanlara hem yaptığımızı hem de bu alana hakimiyet durumumuzu anlatmaktı başlangıcımız. Nitekim öyle devam ediyor. O gün de bu şekilde bir video çekip yani avcılığımızı yine aynı bölgelerde yaparak kendi ülkemize de bir şeyler kazandırmak adına, biz de kazanmak adına denize çıktık. 7 gibi oradaydık. Takımlarımızı attık. Zürafa Kayalığı'nda kalamar tuttuk. Bu sefer başka bir avcılık metoduyla o alanda avlanıyorduk. Daha sonra Yunan botunu gördük ki biz aslında ne olacağını biliyorduk. Çünkü yaşadığımız tecrübelerden sebep biz hazırdık da. Çünkü orası henüz belirlenememiş, tam adı koyulamamış bir bölge. Uluslararası su demek de biraz tartışılır. Ancak bunu dahi baz alsak bulunduğumuz alan 6300 yarda, kritik bir bölge. Sınırda. Zaten biz kendimizi her zaman böyle adlandırdık. Biz o bölgelerde hudut bekçiliği de yapıyoruz özüne baktığınızda. Kaldı ki o günkü olay böyle bir şeydi. Hiçbir zaman yaşadığımız geçmişteki olaylarda geri adım atmadık. Haklılığımızdan sebep. O gün de Yunan botu geldiğinde bize yaklaşması, yaklaşış biçimi son derece pervasızca olduğundan buna da bizim her yerde tepki gösterdiğimiz gibi o alanda da bize nasıl gelindiyse o şekilde gelinmesi gerektiğini düşündüğüm için cevap verdik ki ilk hareket onlardan geldi her zaman gibi. Biz bulunduğumuz alanın yasal olduğunu çok iyi biliyoruz. Çok doğru yerlerde bilinçli avlanıyoruz. Ama bize bilinçsizce yapılan saldırının bir cevabı olmalıydı. O gün de karşılıklı bu mücadeleyi verdik. Kaldı ki böyle bir durumda bizim devletimizin sahil güvenlikleri ama Gökçeada'da 2 tane ama Enes'de 1 tane olmak kaydıyla 3 tane hücum botumuz aktif halde bekliyor. Ara ara nöbetlere de geliyorlar. Çünkü devriye atıyorlar. Aynı askerlikte bir askerin devriye attığı gibi kendi sahil güvenliklerimiz de devriye atıyor. Ancak 7/24 orada olmamayacağı için onlar için de böyle. Bizlerin devreye girdiği bir nokta oluyor özüne baktığınızda. Çünkü biz o bölgelerde işte o görevi üstleniyoruz avcılık haricinde. Karşımızda evet bir devlet var baktığınızda. Sahil güvenlik ne demek? Devletin kolluk kuvveti demek. Ta ki bizim olduğu gibi. Ancak haklılık da bir kuvvet diye düşünüyorum. Ne olursa olsun haklılığın karşısında haksızlığın gücü bizden fazla olabilir. Ama bizim devletimiz de boş değil. Çok kısa zamanda o bölgeye geleceğini bildiğimizden onlardan güç olarak böyle bir müdahaleyi yapmak zorundaydık.
Burası uluslararası su değil. Bunu çok net söyleyeyim. Osmanlı'dan kalma bir hakkımız var. Belirlenmemiş kayaların Türk karasuları olduğu ve bu bölgenin de aslında böyle bir şekilde netleşmesi gerektiğini düşünen insanlardanım. Ancak uluslararası olduğunu kabul etseniz bile bütün GPS'lerimizde, satellite'larımızla yani uydudan aldığımız bilgilerle hatlar, sınırlar belli. Yunanistan ve Türkiye arasındaki sınır 6 mil anlaşmaları çerçevesinde. Biz bu hakları da biliyoruz. Biz de zaten 6300 yerde bulunan Zürafa Kayalı'nın yanında avlanıyoruz. Yıllardır da böyle oldu. Dolayısıyla iki ülkeyi de zor durumda bırakmamak adına biz zaten kurallara uyuyoruz. Zaten öyle olmasa bizim devletimiz ve Yunan devleti kendi karasularına geçen bir tekneye her türlü müdahaleyi yapmak zorunda. Onların inisiyatifinde silahla karşılık da olur. Haricinde birçok şey olabilir karşınızdaki silahlı bir güç. Biz nerede olduğumuzu çok net bildiğimizden o anlamda uluslararası sularda bulunmamızın kanunen ticari bir balıkçı olarak tüm yetkilerine ve donanımlarına sahibiz. Bundan sonrası zaten çok önem taşımıyor. Devletimiz bize yürü dedikten sonra veya burada avlanabilirsin dedikten sonra aksi hiç olmamıştır ki o günde yaşanan böyle bir şeydi. Yunan basını doğal olarak kendi savunmasını yapacaktır ama bunların karakterlerinde var bu. Hep gördük, hep yaşadık. Bugün Akdeniz'den bu tarafa doğru tutun, tüm ülke biliyor ne yaptıklarını. Ama Avrupa'da bu anlamda bizden daha çok ses getiriyorlar pozisyon icabı. Her konuda haksızlar, bir kılıf uyduracaklar. Bugün Mavi Vatan'da uydurulan bahanelerin karşıtı da budur. Ama şudur temennimiz, hayalimiz, aslında uzak olmayan hedefimiz. Bu işlerin bir netliğe kavuşması lazım özümüzde. Haklı olduğumuz davada bugün orada nasıl duruş sergilediysek bizim hükümetimiz de eminim o duruşu sergiliyor. Keşke daha fazla şeyler yapsaydım hissiyatı verdi bana. Ya dedim acaba az mı yaptım diye. Yani aslında haklıyken haksız olmamak lazım ama son noktasına kadar haklıydık. O kadar net ki biz bunları ispatladık da delillerimizle o an yaşananları. Ama bu kadar güzel cevaplar alacağımızı ben hiç beklemiyordum. Elbette ki karşıtı olacaktı ama benim için çok üst düzeyde oldu. Çok olağan dışı oldu. Alışılmışın dışında oldu. Bir şeyler daha yapabilirdim gibi hissettim. Keşke yapsaydım dedim. Başka oldu benim için. Suyun üzerinde balinalar görüyoruz. Malta vatozları görüyoruz. Ay balıkları var ton ton. Hatta bu bölgede dünyanın en vahşi mavi köpek balığı burada var. Dibi 200 metreden derin bantlarda, orta sularda yaşayan canlılar bunlar. Bunları o dürbünlerimize takılıyor, karettalar takılıyor. Çok heyecan veriyor. Kılıcın gönderin başına, her şeyim hazır, tam yol gidiyoruz. O kadar heyecan dolu ki sadece bir hamle yapacağız. Her şey bir anda bitiyor. Bu 1 saniyelik bir olay. Gördün, vurdun. Çünkü 10 mille duran balığın üstüne çıkıyorsun. Buradaki kalas da o balıkla erken buluşmamak adına. Balık kim geliyor deyip bakana kadar ben üstünde oluyorum. Çünkü balık kayıya bakıyor, bana bakmıyor. Balığı gördüm, vurdum, çekildim. Ben onu kılıç diye vurdum. Mavi köpek balığıymış. Yani nereden baksanız 100 kilo bir hayvan. Ben balığı baktım kaç kilo olduğunu biliyorum. Ama bir yeleğe hücum ediyorum. Zaten onu gördüm, ne olursa olsun vurmam gerekiyor. Çünkü bir daha yok. Ya 100 kilo kılıçsa vurduk, başladı bağırmaya. Köpek hayvan döndü. Sırtını hemen kesti ama o dönüşü falan, o kalastan geri koşuşum ben bilmiyorum hangi saniyelerde geri döndüm. Balıkçılık tavsiye edilir bir durum mu? Balıkçılık çocukluktan bu tarafa gelen, zaman içinde tecrübe kazanılan, çünkü bizde okuyarak değil, deneyerek, yanılarak tecrübe kazanılan bir meslek. Dolayısıyla diyemem ki şunlara bunu yapın. Bugün çok güzel bir para kazanıyorsunuz. 10 gün hava esiyor veya o zarfta o balık göç ediyor, bulamıyorsunuz. Yani sevmesek zor yaparız. Mesela bir gün tüppe dalıyordum. 17 metrede böyle 4 kiloluk bir ahtapot yakaladım. 17 metrede gözlüğümü aldı bir koluyla. Sonrasında ahtapotu çıkarmak için kullandığımız kakıcı aldı elimden. Sonra ağzımdaki nargileyi aldı. Açıkçası 17 metrede kafanızdan gözlüğü aşağı doğru çekip aldığında önümü de göremez oldum. Yani benim giymem gereken her şey ahtapottaydı. İnanın bana 17 metreden nefesle çıktım.
Sırtımda tüpüm varken, çünkü ekipmanlar ondaydı ve ben görmüyordum. O BC'yi şişirerek çıktım ama o 17 metre, 117 metre gibi geldi bana. En son çıktığımda ahtapotun elinde her şey vardı ve hepsini inanın bırakmamış geri aldım. Böyle oldu. O benim için unutulmaz anılardan biri. Değişik bir duyguydu ama tehlikeliydi. Var bu işin içinde böyle şeyler. Böyle çekecektir balığı, öldürür misina. Buraya takmalısın. Bunu da buraya takmalısın böyle. Böyle. Bunlar öldürmeyen yerleri. 40 metreye geldi, balık durdu orada. Ne aşağı gidiyor ne yukarı gidiyor. Balığı, oltayı koparmamak için hani yol veriyor, zorlamıyorum. Hayvanı yormaya çalışıyorum. 5 metre iniyor, 10 metre çekiyorum. 2,5 saat uğraştım. Geçmişten gelen tecrübelerim dahi olsa ismini koyamadım. Yani ben bir balığı çekerken 3 aşağı 5 yukarı onun hareketlerinle ne balığı olduğunu biliyorum. Kaldı ki bu hayvana bir anlam, bir isim koyamadım. Gelmiyor, takıldı, beraber yürüyoruz balıkla. Ama merak anlatılmayacak kadar yüksek. Kopsa kılıç diyeceğiz, gelse göreceğiz. Yani o balık gelmese her şey bizim için. Sen ne koyarsan adını o. Balina dahi desen o, yani gelmemiş sonuçta, bilmiyoruz. 2,5 saat sonunda balık yükselmeye başladı. 7 metrelerde suyun altını görmeye başladım. İlk tepkim, aman dedim fok yakalamışız. Yarım tonluk foklar var böyle. Fok gelmiş dedim. Hayvan çıktıkça ismi değişiyor. Dedim bu vatoz gelmiş. Dedim köpek balığı, yani yükseldikçe isim değişiyor bende, çünkü bir türlü oturtturamıyorum bir yere. Bir tarafında bir yele var, bir tarafında bir yele var. Tanımlanabilen bir balık değil. Ama geliyor. Ben o 2,5 saat hayvanı o kadar yormuşum. Ay balığı dediğimiz, burada da halk dilinde pervane balığı diye geçer. Yani yarım ton üstü bir balıktı. Suyun üzerine çıktı. Bu kadar ağzı vardır. Şurasına iğne takılmış. Hayvancağız bir aşağı bir yukarı telef olmuş. İkimiz de bitik haldeyiz suyun üzerinde. Ağzından iğneyi çıkardık. O benim unutamayacağım bir avcılıktı. Çünkü çok merak etmiştim. Eğer o gün kopsaydı bugün o hikaye çok farklı anlatılacaktı. Ama gördük ve bıraktık. Evlatlarımızın bu hissiye iliklerine kadar hissetmesi gerekiyor. Ben çok şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü böyle bir yerde evlatlarıma sırayla yaşatarak veya anlatarak, beni seyrederek yaşadıklarımı onlara aşılamaya çalışıyorum. Benim evladım benim kadar milliyetçidir. Yani bugün gidelim dedi mi, ilk gitmek istediğimiz yerler nereler olduğunu o benden daha iyi bilir. Çünkü Allah şükür onu aşılamışız. Bunu da hissettirmişiz. Zaten ben ne kadar korkmuyorsam onlar da o kadar korkmuyor. Yaşayacakları çok hayatları olsa bile bugün hiçbir zaman baba ya dediğini duymadım. Emin olun bugün 5 yaşında en ufak oğlum. Bugün onda bile o hissiyatı hissediyorum ve mutlu oluyorum. Bizim bunları öğretmemiz lazım. Bugün bu çocukların da bunları bilmesi lazım ki yarın vatanımıza hayırlı birer insan olarak yetişmeleri, bu uğurda mücadele etmeleri için. Yaşadıklarımızın bizim nazarımızda hiçbir önemi yok. Bunu kimse sorgulamasın. Biz bunu zevkle, mutlu olarak yaptık. Yarın da yapacağız. Onlar bizim yanımızda bu kadar dik durduğu sürece zaten biz dimdik orada olacağız. O yüzden herkese bütün kalbimle saygılarım ve sevgilerimi sunuyorum. Size de bu anlamda teşekkür ediyorum. Gel müdahale et. Hadi müdahale et. Gel müdahale et. Gücün yetiyorsa gel. Gücün yetiyorsa gel. Siz ancak böylesiniz. Hiçbir şey yapamazsınız. Gel gelebiliyorsan. Gel. Yunan botunu gördük ki biz aslında ne olacağını biliyorduk. Çünkü yaşadığımız tecrübelerden sebep biz hazırdık da. Çünkü orası henüz belirlenememiş, tam adı koyulamamış bir bölge. Uluslararası su demek de biraz tartışılır. Ancak bunu dahi baz alsak bulunduğumuz alan 6300 yarda, kritik bir bölge. Sınırda. Zaten biz kendimizi her zaman böyle adlandırdık. Biz o bölgelerde hudut bekçiliği de yapıyoruz özüne baktığınızda. Kaldı ki o günkü olay böyle bir şeydi.